Bu bölümde başarı kavramına biraz farklı açıdan bakacağız. Çoğu insan başarı denildiğinde aklına para, kariyer, ünvan ya da toplum tarafından takdir edilmek gibi kavramları getirir. Ancak düşündüğümüzde başarı herkes için aynı anlama mı gelir? Bu sorunun cevabını arayacağız. Eğer aynı soruyu 100 kişiye sorarsanız muhtemelen 100 farklı cevap alırsınız. Çünkü başarı sadece dış dünyada elde ettiğimiz sonuçlarla ilgili değildir. Başarı aynı zamanda iç dünyamızda hissettiğimiz tatminle de ilgilidir. Bu nedenle bu eğitim boyunca size hazır bir başarı tanımı vermeyeceğim. Bunun yerine kendi başarı tanımınızı oluşturmanız için size farklı bakış açıları sunacağım. Belki bu bölümün sonunda başarının aslında yıllardır düşündüğünüzden çok farklı bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Bir doktor düşünün. Onun için başarılı bir gün bir insanın hayatını kurtarmak olabilir. Bir sanatçı düşünün. Onun için başarı ortaya koyduğu eserle insanların duygularına dokunabilmek olabilir. Bir öğretmen için başarı öğrencilerinin gelişimini görmek olabilir. Bir anne ya da baba içinse çocuklarının iyi bireyler olarak yetiştiğini görmek büyük bir başarıdır. Dikkat ederseniz bu örneklerin hiçbirinde ortak bir başarı ölçütü yoktur. Çünkü insanların değerleri farklıdır. Yaşam amaçları farklıdır ve hayattan beklentileri farklıdır. İşte bu nedenle başkalarının başarı tanımını kendi hayatımıza kopyalamaya çalıştığımızda çoğu zaman mutsuz oluruz. Gerçek başarı sizin için neyin önemli olduğunu keşfettiğiniz noktada başlar. Bu nedenle kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Ben gerçekten neyi başarmak istiyorum? Bu sorunun cevabı bu eğitim boyunca vereceğiniz birçok kararı etkileyecektir. Çocukluğumuzdan itibaren bize belirli başarı kalıpları öğretilir. İyi notlar almak, iyi bir üniversiteye gitmek, iyi bir iş bulmak, yüksek gelir elde etmek veya toplumda saygın bir konuma gelmek. Bunların hiçbiri yanlış değildir. Ancak önemli olan soru şudur. Bunları gerçekten siz mi istiyorsunuz yoksa bunları istemeniz gerektiği mi size öğretildi? Bazı insanlar yüksek maaşlı bir işte çalışırken mutsuz olabilir. Bazıları ise daha mütevazi bir gelirle çok daha tatmin edici bir hayat yaşayabilir. Modern psikoloji bize insanların uzun vadeli mutluluğunun yalnızca gelir düzeyiyle açıklanamadığını gösteriyor. İnsanların anlam duygusuna, ilişkilerine, sağlıklarına ve kişisel gelişimlerine de ihtiyaçları vardır. Bu yüzden başarıyı değerlendirirken sadece dışarıdan görünen sonuçlara bakmak yeterli değildir. Önemli olan elde ettiğiniz sonuçların sizin değerlerinizle ne kadar uyumlu olduğudur. Başarılı olmak mı, mutlu olmak mı? Bu başlık ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Çünkü çoğumuz uzun yıllar boyunca mutlu olmak için başarılı olmamız gerektiğine inandık. İyi bir işe sahip olursam mutlu olurum. Daha çok para kazanırsam mutlu olurum. Daha büyük bir ev alırsam mutlu olurum diye düşündük. Fakat psikoloji alanında yapılan birçok araştırma bize ilginç bir gerçeği gösteriyor. İnsanlar hedeflerine ulaştıklarında mutlu oluyorlar. Ancak bu mutluluk çoğu zaman bekledikleri kadar uzun sürmüyor. Kısa bir zaman sonra yeni hedefler ortaya çıkıyor ve kişi tekrar bir eksiklik hissi yaşamaya başlıyor. Bu durum bazen mutluluk koşu bandı olarak adlandırılır. Sürekli koşarsınız ama bulunduğunuz yer çok değişmez. Oysa mutlu insanlar çoğu zaman daha üretken, daha yaratıcı ve daha dayanıklı oluyorlar. Başarısızlıklarla daha iyi başa çıkıyorlar. İnsan ilişkilerini daha sağlıklı yönetiyorlar. Bu nedenle başarıyla mutluluk arasında tek yönlü bir ilişki yoktur. Mutluluk başarıyı destekler, başarı da mutluluğu destekleyebilir. Buradaki amaç ikisinden birini seçmek değildir. Amaç ikisini birlikte taşıyabilecek dengeli bir yaşam inşa etmektir. Bu eğitim boyunca sık sık yaşam dengesi kavramına değineceğiz. Çünkü hayat yalnızca kariyerden ya da yalnızca maddi kazançlardan
ibaret değildir. Şimdi size bu eğitimin en önemli sorularından birini sormak istiyorum. Sizin için başarı nedir? Bu soruya hemen cevap vermeyin. Birkaç dakika düşünün. Başarı sizin için para kazanmak mıdır? Eğer yarın istediğiniz kadar paranız olsaydı yine de bugün yaptığınız işi yapmak ister miydiniz? Başarı aileyle kaliteli zaman geçirmek midir? Başarı sizin için özgür olmak mıdır? Başarı dünyaya bir katkı bırakmak mıdır? Başarı yaratıcılığınızı ortaya koyabilmek midir? Başarı sağlıklı bir yaşam sürmek midir? Burada doğru veya yanlış cevap yok. Ancak net bir cevap vermediğiniz sürece hayatınızın direksiyonunu başkaları tutmaya başlayacaktır. Çünkü başarı tanımınızı siz belirlemezseniz toplum sizin yerinize belirler. Bu nedenle bu dersi izledikten sonra küçük bir çalışma yapmanızı öneriyorum. Bir kağıt alın ve şu cümleyi tamamlayın. Benim için başarı nokta nokta nokta. O noktalara ne gelecek? Burada aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz. Yani tek bir cümle kurmak zorunda değilsiniz. Bu çalışma ilerleyen bölümlerde belirleyeceğiniz hedeflerin temelini oluşturacaktır. Bu videomun sonunda vermek istediğim en önemli mesaj şudur. Başarı hazır olarak verilen bir şey değildir. Başarı, kişinin kendi değerleri, hedefleri ve yaşam amacı doğrultusunda oluşturduğu kişisel bir tanımdır. Toplumun beklentilerini dinleyebilirsiniz. Ailenizin tavsiyelerini değerlendirebilirsiniz. Başarılı insanların deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. Ancak sonunda yaşayacağınız hayat sizin hayatınızdır. Bu nedenle başarı tanımınızı oluştururken şu soruyu kendinize sorun. Hayatımın sonunda geriye dönüp baktığımda hangi şeyleri başarmış olmaktan gurur duymak isterim? Bu soruya vereceğiniz cevaplar gelecekteki kararlarınızı yönlendirecek güçlü bir pusula niteliğindedir. Bu eğitim boyunca amacımız yalnızca daha başarılı olmak değil, aynı zamanda sizin için anlamlı olan bir hayat inşa etmektir.